Zaman nedir ve nasıl işler? Zaman gerçekten evrenin en temel boyutlarından biri mi? Yoksa yalnızca bizim algımız mı? Bugün zamanın fiziksel gerçekliğini ve algımızdaki farklılığını keşfedeceğiz. Peki zamanın kesin bir ölçüsü var mı? Bir saat, bir yıl, bir çağ. Bunlar hep insanlığın zamanı anlamlandırma çabalarının ürünü. Ama fizikçilerin bize söylediği çok daha ilginç bir gerçek var. Zaman mutlak bir kavram değil, değişken bir yapı. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman hızımıza ve yerçekimine bağlı olarak farklı hızda akabiliyor. Peki bunu nasıl gözlemleyebiliriz? Örneğin bir atom saati deneyini ele alalım. Bilim insanları bir atom saatini uçağa koyduklarında zamanın yeryüzündeki aynı saate göre hafif bir sapma gösterdiğini fark ettiler. Yani zaman hızla hareket eden bir nesne için daha yavaş akıyor. Aynı etki astronotlar için de geçerli. Uzayda geçen zaman dünyada kalan insanlar için biraz daha hızlı ilerliyor. Peki bu fenomen günlük yaşamımıza nasıl etki ediyor? Beynimiz de zamanı farklı şekillerde algılıyor. Eğer eğlendiğimiz bir aktivite içindeysek zaman su gibi akıyor. Ama bir bekleme odasında sıkıldığımızda saatler geçmek bilmiyor gibi hissediyoruz. Aslında bu beynimizin zamanı öznel bir biçimde algılamasından kaynaklanıyor. Fiziksel olarak değişmeyen bir zaman bizim için tamamen farklı bir deneyime dönüşebiliyor. Kara deliklerin yakınında ise zaman bambaşka bir şekilde davranıyor. Genel görelilik teorisine göre yoğun kütle çekimi zamanın akışını ciddi şekilde etkileyebilir. Eğer bir astronot bir kara deliğin olay ufkuna yaklaşıp bir süre orada kalırsa, dış gözlemciler için hareketi yavaşlamış gibi görünür. Ama astronotun kendi algısında zaman normal ilerlemeye devam eder. Eğer bu astronot dış dünyaya geri dönmeyi başarırsa, uzun yıllar geçmiş olabilir ve o hala genç kalmış olabilir. İşte tüm bu fiziksel ve psikolojik olaylar bize zamanın ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Ama bir adım daha ileri gidip asıl soruya yaklaşalım. Eğer zaman bu kadar değişken bir kavramsa, zamanda yolculuk mümkün olabilir mi? Şimdi zamanda yolculuk teorilerine bir göz atalım. Zamanda yolculuk teorileri ve fiziksel yasalar. Şimdi en büyük soruya gelelim. Gerçekten zamanda yolculuk mümkün olabilir mi? Eğer görelilik teorisi doğruysa, ışık hızına yaklaştığımızda zaman bizim için daha yavaş akıyor. Peki, bu bizi geleceğe taşıyabilir mi? Fizikçilere göre ışık hızına ulaşan bir nesne, teorik olarak zamanda ileriye doğru yolculuk yapabilir. Ama buradaki en büyük problem, ışık hızına ulaşmanın imkansız olması. Çünkü kütlesi olan herhangi bir nesne, hızlandıkça daha fazla enerji gerektirir ve ışık hızına ulaştığında sonsuz enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Ancak bu, zamanda yolculuğun imkansız olduğu anlamına gelmez. Bilim insanları, uzay zaman dokusunu büken bazı teorik yapıların zaman yolculuğuna kapı açabileceğini düşünüyor. Bunlardan biri solucan delikleri. Peki solucan delikleri nasıl çalışır? Bir solucan deliği, iki farklı uzay zaman noktasını birbirine bağlayan tünel gibi düşünülebilir. Eğer bir solucan deliğini açıp sabit tutabilseydik, belki de bir noktadan diğerine anında geçebilir ve farklı bir zaman dilimine ulaşabilirdik. Ancak şu an için bu teorik bir fikirden ibaret. Çünkü solucan deliklerinin var olduğu kanıtlanmadı ve onları nasıl stabilize edebileceğimiz bilinmiyor. Bununla birlikte kapalı zaman eğrileri adı verilen başka bir teori var. Kuantum fiziğinde bazı özel durumlar zamanın döngüsel olarak hareket edebileceğini gösteriyor. Yani teorik olarak bir kişi geçmişine dönebilir mi? Buradaki en büyük problem zaman paradokslarıdır. Örneğin büyük baba paradoksunu ele alalım. Eğer bir kişi zamanda geriye gider ve büyük babasını öldürürse o kişi hiç doğmaz ve geçmişe gidememesi gerekir. Ama geçmişe gidememesi, büyük babasını öldürememesi anlamına gelir. İşte bu mantık çelişkisi zaman yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Peki gerçekten bir zaman makinesi yapabilir miyiz? Fizikçiler, zaman yolculuğunun yalnızca belirli fizik yasalarına bağlı kaldığımız sürece mümkün olabileceğini düşünüyor. Örneğin kuantum dolanıklığı, negatif enerji yoğunlukları ve uzay zaman bükülmeleri, gelecekte zaman yolculuğu teknolojisinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Ancak şu anda bunların nasıl kontrol edileceğini tam olarak bilmiyoruz. Öte yandan zaman yolculuğunun gelecekte gerçekleşebileceğine inanan bilim insanları var. 2050 yılında zaman yolculuğu teknolojisini görmemiz mümkün olabilir mi? Bunun için teknolojinin gelişimi ve kuantum mekaniği ile nasıl bir bağ kurulabileceğini inceleyelim. Gelecekte zaman yolculuğu mümkün olabilir mi? Bugün dünyada zaman yolculuğu üzerine çalışan birçok bilim insanı var.
Peki, önümüzdeki yıllarda gerçek bir zaman makinesi görebilir miyiz? Eğer zamanda yolculuk mümkün olursa, insanlık nasıl bir dönüşüm geçirir? Bilim insanları zaman yolculuğunun sadece teorik bir olasılık olmadığını, aynı zamanda büyük etik sorunlar ve riskler taşıdığını düşünüyor. Öncelikle geçmişi değiştirmek geleceği nasıl etkiler? Zaman yolculuğunun en büyük sorunlarından biri nedensellik paradokslarıdır. Yani geçmişe dönüp bir olayı değiştirirsek gelecekte ne olur? Peki zaman yolculuğu teknolojisi yalnızca zenginlerin elinde mi olurdu? Eğer bir gün zaman makinesi geliştirilebilirse bu teknoloji herkese açık olur mu yoksa sadece belli bir kesimin kontrolünde mi kalırdı? Tıpkı yapay zekanın etik kullanımında olduğu gibi zaman yolculuğu da büyük bir güç içerir ve bu gücü yanlış ellere bırakmak büyük sonuçlar doğurabilir. Tarih boyunca büyük keşifler her zaman etik ve politik tartışmalara yol açmıştır. Zaman yolculuğu teknolojisi büyük bir devrim olabileceği gibi büyük bir felaketin de habercisi olabilir. Burada aklımıza şu soru geliyor. Eğer zamanda yolculuk yapılabiliyorsa, neden bugüne kadar hiç kimse gelecekten geçmişe gelip bize bunu kanıtlamadı? Gerçekten de bu soruya verilen en popüler cevaplardan biri, zaman yolcuları zaten aramızda olabilir, ancak biz onları fark edemiyoruz. Belki de zaman yolcuları bizimle etkileşime girmiyor çünkü geçmişe müdahale etmekten kaçınıyorlar. Bu teoriyi destekleyen bazı düşünce deneyleri var. Örneğin, geçmişe dönmek mümkünse neden gelecekten gelen turistler yok? Belki de bir zaman yolculuğu yasası vardır ve hiç kimse geçmişe gidip zamanın akışını değiştiremez. Kim bilir? Bazı fütürist teoriler ise kuantum bilgisayarlarının ilerleyen yıllarda zaman manipülasyonuna olanak tanıyabileceğini iddia ediyor. Kuantum fiziği ile zaman mekaniğini birleştirebilir miyiz? Kuantum dolanıklığı, kuantum süperpozisyon ve kuantum tünelleme gibi fenomenler bize fizik yasaları içinde zamanın nasıl davranabileceğini gösteriyor. Belki de kuantum bilgisayarları zamanla ilgili daha büyük bir anlayış geliştirecek ve gelecekte insanlar geçmişe ve geleceğe mesaj gönderebilecek bir teknolojiye sahip olacak. Peki insanlık gerçekten zamanı kontrol etmeyi başarabilir mi? Eğer zaman yolculuğu bir gün gerçek olursa bunun sonuçları ne olur? Büyük şehirlerde zaman yolculuğuna özel mekanlar mı oluşturulurdu? İnsanlar geçmişteki olaylara müdahale etmek için tarihi yeniden mi yazardı? Fütüristler, zaman yolculuğunun sadece bilimsel bir deney olmaktan çıkıp günlük hayatın bir parçası haline gelebileceğini düşünüyor. Tıpkı bugünkü yapay zeka devrimi gibi zaman yolculuğu da kendi etik sorunlarını beraberinde getirebilir. Son olarak zaman yolculuğu hakkında net bir cevap vermek şu an için imkansız. Ama bir şey kesin, evrenin en büyük sırlarından biri olan zamanı anlamak için her geçen gün yeni keşifler yapıyoruz. Kim bilir, belki bir gün zamanda yolculuk yapabileceğiz. Kuantum fiziği ve zamanda yolculuğun sınırları. Şimdiye kadar zamanda yolculukla ilgili birçok teoriye baktık. Einstein'ın görelilik teorisi, solucan delikleri ve zaman paradoksları. Ancak şimdi belki de en heyecan verici noktaya geliyoruz. Kuantum fiziği. Kuantum fiziği, evrenin en küçük ölçeklerde nasıl çalıştığını inceler ve zaman kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alır. Peki, kuantum mekaniği gerçekten zamanda yolculuğa izin verebilir mi? Gelin bu sınırları zorlayalım. Klasik fiziğe göre zaman düz bir çizgi gibi ilerler. Bir olay geçmişte gerçekleştiğinde onun değişmesi imkansız hale gelir. Ancak kuantum dünyasında işler çok daha karmaşıktır. Kuantum süperpozisyonu ve kuantum dolanıklığı gibi kavramlar bize zamanın sabit bir akışa sahip olmadığını gösteriyor. Örneğin bir kuantum parçacığı aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Bu durum, zamanın farklı noktalara ayrılabileceği ve bir olayın birden fazla sonucu olabileceği fikrini doğuruyor. Daha ilginç olan bir başka fenomen ise kuantum dolanıklığı. İki parçacık birbiriyle dolanık hale geldiğinde, birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, anında etkileşime girebilirler. Eğer bu parçacıklar zamanda dolanıklık yaratabiliyorsa, geçmişte veya gelecekte meydana gelen bir olay anında etkilenebilir mi? İşte bazı bilim insanları, kuantum mekaniğinin zaman yolculuğunun temelini oluşturabileceğini düşünüyor. Ancak kuantum fiziğinin öngördüğü en ilginç teori, kuantum zaman kristalleri olabilir. Bu kristaller, enerji tüketmeden sürekli olarak değişen bir kuantum durumu oluşturabilir. Eğer zaman kristalleri gerçekten var olabilir ve manipüle edilebilirse, belki de zaman akışını kontrol etmeye dair ilk adımı atmış oluruz. Ancak şu anda bilim insanları bu teoriyi pratik bir seviyeye taşımak için çalışmalarına devam ediyor.
Peki, zamanda yolculuk kuantum mekaniği ile birleştirilebilir mi? Kuantum bilgisayarlar, gelecekte zaman kavramını değiştirebilir mi? Eğer kuantum algoritmaları zamanı manipüle etmeyi başarırsa, belki de fizik yasalarını yeniden yazmamız gerekecek. Önümüzdeki yıllarda bu alanda büyük gelişmeler bekleniyor ve bilim insanları zamanın doğasını daha derinlemesine anlamaya çalışıyor. Eğer bu video sizi heyecanlandırdıysa, daha fazla bilim ve teknoloji içeriği için hemen beğenin ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ama en önemlisi, bize katılın. Yeni keşiflerden haberdar olmak için abone olun ve bu bilim yolculuğunda bizimle ilerlemeye devam edin.